Dünyanın en uzak noktasında medeniyetlerin nefes aldığı saklı bir coğrafyaya hoş geldiniz. Bugün coğrafya durağında İpek Yolu kervanlarının kadim rotasından geçecek, kar leoparının izini sürecek ve binlerce yıldır değişmeyen mumyaların hikayesine kulak vereceğiz. Çöllerin sessizliği ile dutar tellerinin titreyişi arasında kaybolmaya hazırsanız bu gizemli dünyaya ilk adımı atalım. Doğu Türkistan, Asya kıtasının tam göbeğinde, denizlerden binlerce kilometre uzakta uzanan bir iç dünyadır. Yaklaşık 1.666.000 kilometrekare ile bölge, 3 büyük sırada ile 2 devasa havzanın sırt sırta yaslandığı bir doğa tablosudur. Kuzeyde Altay, ortada Tanrı Dağları, güneyde ise Kunlun bir savunma duvarı gibi yükselir. İçeride ise kuzeyin Cungar ve güneyin tarım havzaları kendi sırlarını binlerce yıldır saklamaktadır. Tanrı Dağları, halk arasında göklerin dağları diye anılır. Çünkü zirveleri bulutları ikiye yarar. 2500 kilometre boyunca uzanan bu dağ silsilesi dünyanın en uzun doğu-batı sıradağıdır. Sincan içindeki kolu batıda 7400 metreyi aşan Tomur zirvesine kadar yükselir. Bu zirveler eski Türk inancında kutsal sayılırdı. Bugün hala aynı sessizlikle bekçilik etmektedirler. Bu dağların eteklerinde 9000'den fazla buzul sessizce eriyerek aşağıdaki çöllere can suyu taşır. 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Tanrı Dağları 4 ayrı bölgesiyle bu listeye girmiştir. Yamaçlarında kar koyunları, dağ keçileri ve kar leoparları dolaşır. Buzulun gölgesinde uzanan bu suskun zirveler sizce de hiç dokunulmamış bir masalın sayfalarını andırmıyor mu? Tanrı Dağları'nın hemen kuzeyinde Sibirya ormanlarının Çin'deki tek temsilcisi olan Altay Dağları yükselir. Buranın eteklerinden doğan İrtiş Nehri, Kuzey Buz Denizi'ne kavuşmak üzere uzun bir yola çıkar. Güneydeki Kunlun Dağları ise tarım havzasını Tibet platosundan ayıran devasa bir kalkandır. Bu dağların eteklerinde binlerce yıldır Çin saraylarını süsleyen ünlü Hoten Yeşim taşı bulunur. Şimdi gözlerinizi güneye çevirin ve kendinizi ucu görünmeyen bir kum okyanusunun kenarında hayal edin. Burası 330.000 kilometrekare ile Çin'in en büyük, dünyanın ise ikinci büyük hareketli kum çölü olan Taklamakan'dır. Yüzeyinin büyük bölümü rüzgarla sürekli yer değiştiren ve yer yer 300 metreyi bulan dev kumullardan oluşur. Uygurca'da girersin ama çıkamazsın anlamına geldiği söylenen adı ona Ölüm Denizi lakabını kazandırmıştır. Yaz aylarında kum yüzeyinin sıcaklığı 70 dereceyi bulur, gökyüzü bakırdan bir kubbe gibi parlar. 1995'te tamamlanan 522 kilometrelik tarım çöl otoyolu, bu kum denizini boydan boya geçen ilk yol olmuştur. Bugün çölün etrafına 3050 kilometre uzunluğunda bir yeşil kuşak örülmüştür. Peki siz, ufkunda hiçbir şeyin görünmediği bir kum denizinin ortasında olsanız neler hissederdiniz? Taklamakan'ın doğusunda dünya coğrafyasının en şaşırtıcı çukurlarından biri uzanır. Turpan Havzası'nın dibindeki Aydin Gölü, deniz seviyesinin 154 metre altındadır. Çin'in en alçak noktası olan bu havza, aynı zamanda ülkenin en sıcak yeridir. Sıcaklıklar zaman zaman 47 dereceyi aşar. Halk arasında ateş diyarı diye anılan bu topraklarda yıllık yağış, bir bardak suyu ancak doldurabilecek kadardır. Turpan'ın hemen doğusunda, gün ışığında alev alev yanıyormuş gibi görünen Alev Dağları yükselir. Erozyonun 100 kilometre boyunca oyduğu bu kızıl kum taşları, ünlü Çin klasiği Batıya Yolculuk romanında Maymun Kral'ın söndüremediği ateş dağı olarak ölümsüzleşmiştir. Eteklerinde Tang döneminden kalma Bezeklik Bin Buda mağaraları, Budist freskleriyle ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine taşır. Yaz öğleninde taşların üzerine bir damla su düşürseniz buharlaştığını duyabilirsiniz. Şimdi sizi Urumçi'nin 100 kilometre doğusunda saklı bir cennete götürüyoruz. Bogda zirvesinin eteklerindeki Tianqi yani Cennet Gölü, buzulların oyduğu hilal biçimli bir alpin gölüdür. 105 metreye varan derinliği, çevresindeki kar zirveleri ve ladin ormanlarıyla bir tablo gibi durur. Efsaneye göre bu göl, Batı'nın ana kraliçesi Shi Wangmu'nun banyo yaptığı kutsal havuzdur. Kuzeydeki Altay Dağları'nın derinliklerinde ise daha mistik bir başka göl saklıdır. Moğolca'da güzel ve gizemli göl anlamına gelen Kanas, 188,5 metre derinliğiyle Çin'in en derin tatlı su gölüdür. Mevsime ve günün saatine göre renk değiştiren suları, çam ormanları ve ahşap tuva köyleriyle Kanas,
Çin'in İsviçre'si olarak anılır. Yerel halk, bu gölün derinliklerinde sığırları yutan dev bir canavarın yaşadığına yüzyıllardır inanır. Kazakistan sınırına yakın Sayram Gölü, 2070 metre yükseklikteki turkuaz aynasıyla bambaşka bir mucizedir. Atlantik'in nemli hava akımlarının ulaşabildiği en uzak nokta olduğu için Atlantik'in son damlası diye anılır. Pamir Yaylası'na çıkıldığında ise Karakul Gölü, 7500 metrelik Musta Ata zirvesini bir ayna gibi yansıtır. Bosten Gölü de tarım havzasının can damarı olarak bu su mucizelerine eşlik eder. Bütün bu dağlardan eriyen karlar, Tarım Nehri'nin akışına dönüşür. Çin'in denize ulaşmayan en uzun nehri olan Tarım, çöl kıyısındaki Kaşgar, Hoten, Aksu ve Kuça gibi vahaları yaşatır. Nehrin kıyısındaki kavak ormanları, kumun ortasında yeşil koridorlar oluşturur. Çöl ile vahanın bu sert sınırı, bölge insanının binlerce yıllık yaşam mücadelesinin sessiz tanığıdır. Bölgenin batısında Pamir Yaylası dünyanın çatısı olarak yükselir. Burada taşkurganlı Tacik halkı bulutların arasında yaşar. Kuzeyde ise İli Vadisi, kayısı bahçeleri ve uçsuz bucaksız lavanta tarlalarıyla mor bir okyanusu andırır. Hocheng ilçesi, Çin'in lavanta üretiminin neredeyse tamamını karşılar ve Fransa'nın Provence bölgesiyle aynı enlemde yer aldığı için Doğu'nun Provence'ı olarak anılır. Haziran aylarında bu mor tarlaların arasında durup bir nefes alabilseydiniz, sizce ilk aklınıza ne gelirdi? Şimdi rotamızı doğaya değil, tarihe çeviriyoruz. Doğu Türkistan, 2000 yıldan fazla süredir İpek yolunun tam kalbinde Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan büyük bir kavşaktır. Taklamaka'nın iki kenarından dolaşan kervan yolları. Kaşgar, Hoten, Yarkant, Kuça ve Turpan'ı dünyanın en zengin pazarlarına dönüştürmüştür. Bu yollardan yalnızca ipek ve baharat değil, dinler, masallar, müzikler ve dahi yıldız haritaları da akmıştır. Bu topraklar, şamanizm, tengricilik, zerdüşlük, Budizm, Maniheizm ve nihayetinde İslam'a kapılarını açmıştır. 8. yüzyılda kurulan Uygur Kağanlığı, Maniheizmi devlet dini ilan eden ender devletlerden biri olmuştur. 840 yılında Kağanlığın dağılmasıyla batıya göç eden Uygurlar, Turpan çevresinde Budist Koço Krallığını kurmuştur. Sok tüccarlarıyla kurulan ortaklıklar, bu kültürel rengarenkliğin İpek yolu boyunca dalgalanmasını sağlamıştır. Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri işte bu topraklarda yazılmıştır. Hükümdar Satuk Burahan, 10. yüzyılda İslam'ı seçen ilk Türk hanedanı olan Karahanlıları başlatmıştır. Başkenti Kaşgar olan bu dönem, bölgenin altın çağı sayılır. Türk kültürünün iki temel direği olan Kutadgu Bilik ve Divanu Lügati Türk, 1069 ve 1072 yıllarında bu topraklarda kaleme alınmıştır. Kaşgar, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi 2000 yılı aşar. Tanrı Dağları ile Kunlu'nun birleştiği bu kavşakta 1442 yılında inşa edilen İdkah Camii, Çin'in en büyük camisi olarak bugün hala ayaktadır. Şehrin kerpiç sokakları, asırlık çay evleri ve renkli pazarıyla Eskişehir, zamanın durduğu bir İpek yolu müzesidir. Bir kervanın çıngırakları hala bu sokaklarda yankılanıyor gibidir. Taklamaka'nın güney kıyısındaki Hoten, dünyanın en eski Budist krallıklarından birine ev sahipliği yapmıştır. 9. ve 10. yüzyıllarda 400 tapınağıyla bu coşkulu Budist şehir devleti, Hindistan'dan Çin'e doğru Budizmin köprüsü olmuştur. Asırlardır Asya'nın başlıca yeşim taşı kaynağı olan Hoten, bir Çinli prensesin kaçak getirdiği rivayet edilen ipek böcekleriyle de ipekçiliğin merkezi sayılır. 11. yüzyılda Karahanlılar tarafından fethedilen bu şehir, bölgenin Türk İslam kimliğinin önemli bir yapı taşı olmuştur. 16. yüzyılda Yarkant'ta kurulan Saidiye Hanlığı, bölgenin son büyük yerli devletlerinden biri olmuştur. Bu sarayda yaşayan şair ve müzisyen Amanisa Han, dağınık haldeki Uygur ezgilerini derleyerek 12 mukamı sistematik bir bütüne kavuşturmuştur. Tarım mumyalarından Karahanlı hattatlarına uzanan kesintisiz kültürel katmanlar, bu toprakların Türk halkları için bir yurt olduğunu fısıldar. Bu sessiz miras hala kerpiç duvarların arkasında nefes almaya devam etmektedir. Uygur müziğinin en görkemli sesi mukamdır. Her biri 20-30 parçadan oluşan 12 büyük süitten meydana gelen bu gelenek, tamamı seslendirildiğinde 20 saatten uzun sürer.
2005 yılında UNESCO insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası ilan edilen mukamezde dutar, ravap, tambur ve dap gibi yöresel çalgılarla icra edilir. Bir mukam dinlediğinizde çölün rüzgarının bir telde ezgiye dönüştüğünü duyabilirsiniz. Uygur dansı, başı dik, göğsü açık duruşu ve dünyada eşi az bulunan boyun kaydırma hareketleriyle tanınır. En yaygın halk dansı sanam, düğünlerde çiftler halinde yavaş başlayıp giderek hızlanarak oynanır. Dolan dansının rekabetçi dönüşleri, samanın coşkulu halay çekişleri ve dansçıların başlarında semaver taşıdığı tabak dansı bu kültürün renkli yüzleridir. Bir Uygur düğününde dansa kalkmak size cesaret verir miydi sizce? Geleneksel kıyafetlerin en simgesel parçası üzerine ipekle çiçek, nar ve badem motifleri işlenen doppa takkesidir. Tang hanedanına uzanan bu takkenin deseni, geçmişte sahibinin nereli olduğunu bile ele verirdi. Kadınların gözde kumaşı, gökkuşağı renkleri ve kendine has ikat desenleriyle atlas ipeğidir. Erkekler ise kışın beline geniş bir kuşak bağlanan ve işlemelerle bezenmiş çapan kaftanını kuşanır. Kaşgar yakınlarındaki Yengisar ilçesi, 400 yılı aşkın tarihiyle el yapımı Uygur bıçaklarının başkentidir. Sert çelikten dövülen namlular, boynuz, bakır, kemik ve ahşap saplara gümüş ve yeşim kakmalarıyla bezenir. Bu zanaat, 2008'de Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştır. Bir Yengisar ustasının elinde bıçak değil, sabırla işlenmiş bir gelenek doğar. Uygur mutfağı, İpek yolu boyunca Türk, Fars ve Orta Asya lezzetlerinin buluştuğu kuzu ve buğday ağırlıklı bir dünyadır. Elde çekilen erişteyle yapılan lagman, havuç ve etle kavrulan polo, yani pilav ve kömür ateşinde kızaran kebap, sofranın baş köşesinde durur. Tandırda pişen nan ekmeği ile içi etle doldurulup fırınlanan samsa böreği günlük yaşamın temelidir. Bir Uygur sofrasına oturma fırsatınız olsa hangisinden başlardınız? Çay, Uygur yaşamının kalbidir. Bir gün ekmeksiz yaşanır ama çaysız yaşanmaz. Sözü bu sevgiyi özetler. Tuğla çay sütle kaynatılıp tuz eklenerek süt çay haline gelir ve kaseyle, çoğu zaman içine nan doğranarak içilir. Tarçın, karanfil, kimyon ve zencefille hazırlanan baharatlı çaylar, çay dora yani çay ilaç olarak anılır. Et ağırlıklı bir sofrada çay hem dost hem hekim sayılır. Uygur düğünleri 2-3 gün süren görkemli şenliklerdir. Müziği susmayan, halayı bitmeyen bir bayram havasındadır. Nikah töreninde imam bir nan parçasını ikiye böler, tuzlu suya batırır ve gelin ile damada uzatır. Ekmek bolluğu, tuzlu su ise iyi günde kötü günde birlikte dayanmayı simgeler. Topluluğun bir araya geldiği meşrep toplantıları ise 2010'da UNESCO acil koruma listesine alınmış bir kültürel kurumdur. Şimdi sizi dünya haritasının en şaşırtıcı sırlarından birine götürüyoruz. Dünyada herhangi bir okyanustan en uzak kara noktası Doğu Türkistan'ın kuzeyinde, Urumçi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeyindeki Zosotoyn Elisen çölündedir. Avrasya erişilmezlik kutbu olarak bilinen bu noktanın denize uzaklığı 2500 kilometreyi aşar. Kendinizi bu denli denizden uzakta hayal edebiliyor musunuz? Turpa'nın cehennemi sıcağında yaşamı mümkün kılan sır, 2000 yıllık Kares sulama sistemidir. Yeraltı Çin Seddi diye anılan bu mucize, dikey kuyular, yeraltı tünelleri ve yüzey kanallarından oluşur. Tanrı Dağları'ndan eriyen karı, buharlaşmaya fırsat vermeden tarlalara taşır ve hiçbir enerji harcamadan tamamen yer çekimiyle akar. Tarihte 1100'den fazla Kares hattının toplam uzunluğunun 5000 kilometreye ulaştığı söylenir. Kares sularıyla beslenen Turpan, uzun güneşlenme saatleri ve aşırı sıcağı sayesinde dünyanın en tatlı üzümlerini yetiştirir. Üzüm Vadisi'nin gölgeli asmaları çölün ortasında serin bir cennet gibidir. Şehrin yakınındaki Jiaohe, doğal bir platonun üzerine tamamen kerpiçten inşa edilmiş, 1000 yılı aşkın süre başkentlik yapmış bir harabe şehridir. Gaochang ise yaklaşık 2000 yıl boyunca yaşamış, çift sur duvarıyla çevrili görkemli bir İpek yolu metropolüdür. Bölgenin en gizemli sırlarından biri, Taklamakan'ın kuru tuzlu toprağında binlerce yıl bozulmadan korunmuş tarım mumyalarıdır. Bunların en ünlüsü, yaklaşık 4000 yıllık, kızıl saçlı ve kirpikleri bile sağlam kalmış Lulan güzelidir. 2 metreyi aşan boyu ve kareli pantolonuyla Çerçen adamı ile beyaz keçe şapkalı Xiaohe prensesi de
bu sessiz tanıklar arasındadır. Bu mumyalar bölgenin binlerce yıldır bir medeniyetler kavşağı olduğunu fısıldar. Tarım havzasının en kalabalık vahası olan Kuça, antik Toharca konuşan bir krallığın merkeziydi. Yakınındaki Kızıl Mağaraları 3. ile 8. yüzyıllar arasında oyulmuş Çin'in en eski büyük Budist mağara kompleksidir. Yaklaşık 236 mağaradan oluşan bu kayalık manastır, Hint ve İran etkileri taşıyan Buda yaşamı sahneleriyle, tüccar, müzisyen ve çiftçi tasvirleriyle bezelidir. Bu freskler Orta Asya sanatının paha biçilmez bir hazinesidir. Bölgenin başkenti Urumçi, adını Moğolca güzel otlak anlamına gelen bir kelimeden alır. Yaklaşık 4 milyonluk nüfusuyla Çin'in iç kuzeybatısının en büyük ikinci şehridir. Karamay petrol sahası ve zengin kömür yatakları şehrin yükselişinin temelini oluşturur. Doğu Türkistan 26 milyonu aşan nüfusuyla Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız, Hui ve birçok halka ev sahipliği yapar. Çin pamuk üretiminin neredeyse tamamı bu topraklarda yetişir. Bu uçsuz bucaksız çöller, dünyanın en nadir büyük memelilerinden biri olan yabani çift hörgüçlü Baktriyan devesinin son sığınaklarındandır. Sayıları binin altına düşmüş bu develer, diğer memelilerin tolere edemeyeceği kadar tuzlu suları içebilen olağanüstü canlılardır. Hörgüçlerinde su depolayarak aylarca susuz kalabilirler. Çölün ortasında bir Baktriyan sürüsüne rastlamak, sizce de bir zaman yolculuğu hissi vermez miydi? Pamir ve Tanrı Dağları'nın yüksek yamaçları, dünyanın en büyük yabani koyunu olan Argali'ye ev sahipliği yapar. Marco Polo koyunu da denen bu hayvanlar, görkemli kıvrık boynuzlarıyla, dağ keçileri ve yaban eşekleriyle birlikte kar leoparının temel av kaynağıdır. Cungar Havzası'ndaki Kalamaili Doğa Koruma Alanı, binlerce yaban eşeği ve ceylana ev sahipliği yapar. Bu sessiz sürüler, bölgenin kırılgan ekosisteminin can damarıdır. Bir zamanlar doğada nesli tükenen Przewalski yaban atı, bölgenin en güzel koruma hikayelerinden biridir. Sincan Ormancılık İdaresi, 2000'li yılların başından itibaren bu atları Kalamaili bölgesine yeniden yerleştirmiştir. Sırtındaki siyah çizgi ve dik yelesiyle bu kısa boylu at, 20 bin yıl öncesine ait mağara resimlerinde bile tasvir edilmiştir. Bugün özgürce dolaşan bu sürüler, Doğu Türkistan'ın yaban yaşamının yeniden dirilişinin sessiz simgesidir. Karın altından çıkan, ulaşılması güç yamaçlarda yaşayan kar leoparı, bölgenin yüksek dağ ekosisteminin görkemli ruhudur. Sessiz adımlarla bir kayadan diğerine süzülen bu hayalet, çok az insan tarafından görülmüştür. Cennet Gölü'nün efsanesindeki 3 zirvenin gölgesinde mit ile bilim iç içe yaşar. Bu topraklar denizden uzak olsa da hayatın her renginin saklandığı bir doğa hazinesidir. Bayramlar arasında Nevruz, baharın gelişini ve doğanın dirilişini kutlayan en neşeli şenliktir. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu günde sofralar bereketle dolar, evler temizlenir ve topluluklar müzikle dansla bir araya gelir. Muka mezgileri ve sanam dansları olmadan hiçbir Nevruz tamamlanmış sayılmaz. Çölün, dağın ve vahanın aynı gün uyandığı bir bayramdır Nevruz. Doğu Türkistanlıların yakın tarihi, kısa süreli bağımsızlık denemeleriyle uzun süreli baskı arasında geçmiştir. 1933'te Kaşgar'da ve 1944'te Gulca'da kurulan iki Doğu Türkistan Cumhuriyeti, bölge halkının kendi kendini yönetme arzusunun en somut ifadesi olmuştur. 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bölgeye girmesi ve 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi adının verilmesiyle birlikte Doğu Türkistan resmen Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Sonraki yıllarda kurulan Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri eliyle bölgeye yoğun bir Han Çinli göçü teşvik edilmiş. Bu süreç bölgenin demografik yapısını köklü biçimde değiştirmiştir. 2000'li yılların ortasından itibaren Doğu Türkistanlıların dil, din ve kültürel haklarına yönelik kısıtlamalar uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 2022'de yayımladığı rapor, mesleki eğitim merkezleri, adı verilen tesislerde milyonlarca kişinin keyfi gözaltına alınmasından, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasından ve aile yapısına yönelik müdahalelerden söz etmektedir. Uygurca eğitimin daraltılması, tarihi camilerin ve mezarlıkların yıkılması ile kültürel kimliğe yönelik baskılar, insan hakları kuruluşlarınca uzun yıllardır belgelenmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen Doğu Türkistanlılar,
Dilini, ezgisini ve geleneğini evlerinin içinde, kerpiç duvarların arkasında, yüreklerinin en derininde yaşatmaya devam etmektedir. Bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca Doğu Türkistanlı, kimliklerini ve seslerini yaşatmak için sessiz bir mücadele veriyor. Türkiye, Kazakistan, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri, başta olmak üzere pek çok ülkede kurulan dernekler, vakıflar ve Dünya Uygur Kongresi gibi yapılar, bölgenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. İsa Yusuf Alptekin ve Rıza Bekin gibi isimler, Türkiye'de Doğu Türkistan davasının sembolleri olarak akıllarda yer etmiştir. Belki bir gün bu fısıltı, çölün ortasındaki dutarın sesi gibi kendi yurdunda yeniden özgürce yankılanır. Sizce bir kültür kendi ana vatanında özgürce nefes alabilmek için neye ihtiyaç duyar? Doğu Türkistan, çölün sıcağı ile buzulun sessizliğini, kerpicin sabrı ile ipeğin parlaklığını aynı gökyüzünün altında barındıran bir yurttur. Burada her vahanın bir hikayesi, her kumun altında bir anısı vardır. İpek yolunun rüzgarı hala Kaşgar'ın çay evlerinde dolaşır. Mukam ezgisi hala bir dutarın telinde titrer. Bu topraklar denizden uzak olmasına rağmen insan yaşamının ne kadar uzaklara, ne kadar derinlere uzanabileceğinin canlı kanıtıdır. Bizimle bu uzun ama doyurucu yolculuğa eşlik ettiğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durakta buluşmak üzere, coğrafya durağında kalın. Özgür kalın.